Ne çizsem bugün? Arkadaşlar, ne çizsem bugünlük boş verelim, nasıl çizsem bugünü anlatayım ben size. Yani kullanacağımız malzemeleri, neylerle çiziyoruz, hangi malzemeleri kullanıyoruz falan. Şimdi en temel malzemeler şunlar. Bak, asla olmazsa olmazlar. Klasik kurşun kalem, silgi ve gönye. Şimdi bu gönye de genelde artık dijital çizdiğimiz için böyle bir şey kalmış elimizde. Birazcık şişko gönye olmuş ama bunların hani ufakları var ya. Normalde hani şöyle köşeli dik açı alabileceğimiz, ki bunu şunda kullanıyoruz. Nereye ne çizeceğimizi belirlemek önemli. O yüzden ilk çerçeveyi çizeriz. Yani kağıdın üzerine ilk çerçeveyi çizeriz. Orada bunu kullanırız. Buradan da köşeleri alabilmek için, ölçek alabilmek için, ölçüyü alabilmek için gönye gereklidir. Kurşun kalemi ilk ne çizeceğimizin ilk kaba hatlarını çizmek için kullanıyoruz. Önce böyle kabaca yerleştiriyoruz karikatüre. Ondan sonra detaylarını çiziyoruz. Yanlış yaparsak silgiyle siliyoruz. Sonra kurşun kalemle komple çizimi bitirdikten sonra çinilememiz gerekiyor. Çinilemek de aslında basit. Böyle çok havalı bir lafmış gibi gözüküyor ama çizdiğimiz kurşun kalemin üzerinden siyah, genelde tercih siyahtır çünkü baskıda güzel gözükür, iyi olması lazım. Bir de bizim geleneksel rengimiz tabii ki siyah, karikatürdeki renk. Klasik kurşun kalem yerine böyle 09, 05 işte farklı uçlar kullanabilirsin. Hiçbir önemi yok. Önemli olan silinebilir bir kalem olması. İyi silgi çok önemlidir çünkü kağıda zarar verir. Mürekkebi dağıtmayacak kağıt kullanın mutlaka. Siyah kalemle üzerinden geçmeye de çinileme deniyor. Yani ikinci kere çiziyoruz aslında çizdiğimiz şeyi. Aslında çizerken de bazı şeyleri bir kere daha ufak ufak düzeltiyoruz. Orada hata yaparsak da kullanacağımız şeyler var. Önce bak, çinilemek için neleri kullanıyoruz? Biz genelde ağırlıklı olarak bu kalemleri kullanıyoruz. Bunlar eskiden Rapidolar vardı. Rapidoların kullanması biraz daha zordu. Bunların mimarların kullandığı teknik çizim kalemleri. Hala var galiba ama çoğu mimar da %99 artık dijital çizmeye başladı, ayrı. İşte şu klasik bu kalemleri kullanıyoruz. Bunların çeşitli boyları var. Onları alırsanız daha rahat çizersiniz. Hani mesela 02, 03, 04, 05, 06, 1.2'ye kadar falan gidebiliyor bunlar. Farklı farklı çizgi kalınlıkları kullanmak istediğiniz zaman bunları kullanabiliyorsunuz. Bunların çeşitli markalarda versiyonları mevcut. Daha kalınları var. Direkt böyle. Mutlaka dikkat etmeniz gereken şeylerden biri permanent, yani su geçirmez kalem kullanın. Çünkü yazın mesela elin terliyor, ediyor falan filan veya bir yerde kenarına su döküldü. Çizdiğin şeyin mahvolmasını istemezsin herhalde. O yüzden suya dayanıklı kalem kullanmanız önemli. Çinilemek lafı nereden geliyor biliyor musun? Çini mürekkebinden geliyor. Çini mürekkebi çok siyah, yoğun bir mürekkep. Esas ustalarımız, bu işi profesyonel yapan karikatüristlerin çoğunun kullandığı şey kağıda çini mürekkebiyle çizmek. Çini mürekkebi de şöyle, horoz uçlar vardır. Her kırtasiyede bulunmaz. Sorulur Çin'i mürekkebi uçları falan filan. Horoz uç diye arayın. Horoz uçlarla böyle, dolayısıyla çizgi kalınlığı, doygunluğu verebiliyorsun. Bu sana böyle çizerken ön, arka, uzak mesafe. Mesela yakındaki çizimleri, yakında bir karakterin var. Onu mesela daha kalın çiziyorsun. Uzağa doğru gittikçe arka planlar, işte güneşti, uzaktaki kuşlardı, en uzaktaki ağaçlardı falan gitgide inceltirsin ki çizginin içine bir derinlik oluşabilsin. Bunu yapabileceğin böyle kalemler de var. Fırça kalemler. Onları da sorabilirsin ama onların kullanımı çok daha zordur aslında buna göre. Çini mürekkebi en zordur. Bunlar en kolaydır. Çünkü bir çizgi kalınlığı yapmazsın. Orada çizgi dışında bir de basınç özelliğini kullanmıyorsun, el hassasiyetinin. O yüzden çok daha kolay. Ama bu işi iyi yapmak istiyorsan, ben kafaya koydum çok iyi bir karikatürist olmak istiyorum diyorsan, Çin mürekkebini bir şekilde öğrenmen gerekiyor. Bir de çizdiğimiz kağıtlardan bahsedeceğim. Her türlü kağıdı çizebilirsin. Yeter ki beyaz ve dağıtmayan olsun. Sana bağlı. Yani bizim bazı arkadaşlarımız karikatürlerini mesela duvar takvimlerinin arkasına çizip getirenler bile vardı. Ama o bir sorun değil. Ama bu işi güzel yapmak istiyorsan, hani eğlenceli, çünkü kağıt denen şey önemli. Çünkü yaptığın şeyleri saklaman gerekiyor senelerce. İşte 2 sene sonra, 3 sene sonra kenarları yırtılmış, üzeri buruş buruş olmuş, bilmem ne halde görmek istemiyorsan sevdiğin çizgilerini iyi kağıda çizmen lazım. Biz genelde şöhler kullanıyoruz. Şöhler
bir marka. Büyük kırtasiyelerde bulunuyor. Tabakalar halinde satılıyor. A4 boyutlarında da var. Büyük işte 50-70 boyutlarda da var. Onları kestirebiliyorsun da istediğin gibi falan. Onları kullanırız. Onlar böyle hem dağıtmayan hem üzerindeki dokusu böyle çizerken eğlenceli. Çok dayanıklı, iyi kartonlar. 200 gram, 300 gram boyutlarında olabiliyorlar. Onları alıp kullanabilirsin. Ama aman şeylerle ne uğraşacağım ben falan diyorsan da normal A4 dosya kağıtlarına da, fotokopi kağıtlarına da çizimini yapabilirsin. Hiç sorun değil. Önemli olan çünkü sadece çizmen. Çiz. Şimdi arkadaşlar bazıları dijital çizimi merak ettiğinizi biliyorum. O yüzden şimdi soruyorlar, Erdil abi ben dijital çizmek istiyorum, ne yapmam lazım? Dijital çizince her şey çok daha güzel oluyor falan filan diye. Öyle bir şey olmuyor. Dijital çizmek demek yaptığın şeyin hiçbir farkı yok. Sadece kağıda değil ekrana çiziyorsun. Senin daha iyi bir çizer olmanı sağlamıyor. Daha iyi çizmeni sağlamıyor ama daha hızlı çizmeni sağlıyor. Çünkü bir takım avantajları var. İşte kesip sağa sola çevirebiliyorsun, yaptığın çizgiyi büyütüp küçültebiliyorsun, hata yaptın mı çok rahat silebiliyorsun. En başta undo diye bir şey var, geri al tuşu. O çok kolaylaştırıcı falan. Bir takım işlemlerde işini hızlandırıyor. Bir de mesela renk çalışıyorsan denemen çok daha kolay. Çünkü normalde bir şeyi boyadın, hata yaptın klasik boyarken, işte atıyorum sulu boyalarla, işte guajlarla, akriliklerle falan boyarken hata yaptım, onu düzeltmem bayağı bir işini alabilir. Ama öteki türlü düzeltmen çok daha kolay dijital yapıyorsan. Şimdi dijital çizmenin de çeşitli metotları var. En başta mesela bizim en çok kullandığımız şeylerden bir tanesi bu başlangıç hali. Yani çok amatörsen böyle bir şeyi önerebilirim sana. Wacom'un dijital tableti. Bunun olayı şu, ekran yok tabii burada. Ekrana bakarak çiziyorsun. Direkt touchpad gibi düşün. Bunu bilgisayara bağlıyorsun. Direkt ekrana bakarak böyle çiziyorsun. Ekrana bakarak elin burada, gözün ekranda ilk başta biraz zor gelebilir ama sonra ben sana söyleyeyim birkaç çizim yaptıktan sonra çok alışıyorsun ve artık hiç umurunda bile olmuyor. Bu başlangıcı ilk Wacom bu işte en iyi markalardan bir tanesi piyasada bulabileceğin. Wacom'un en başlangıç seti bu. Fakat bu çok amatör. Yani bu aslında imza atmak, işte bazı yazıları doldurmak için falan kullanılan bir şey. Bunun bir iki üst modeli mi? Intuos Pro M modeli var. Yani böyle yarı profesyonel çizime başlayacaksan Intuos Pro M'i kullanmanı öneririm. Bu da Wacom'un en üst modeli. Kaç inçti bu? Unuttum. 29 inç miydi? Öyle bir şeydi. Bilmiyorum. İşte Wacom Cintiq Hedehöy. İşte dokunmatik ekranlı, en büyük ekranlı, işte Full HD bilmem ne falan filan. Yine kalemi burada. Kalemle çizim yapıyorsun üzerine falan. Artık profesyonel olduğunda, bu işten para kazanmaya başladığında bundan alabilirsin. Ama hemen böyle dur şunu alayım da babamın bütçesini zorlayayım, birazcık ağlatayım onu falan filan diyorsan yapma. Çünkü henüz erken. Şöyle ufak şeylerle başlayabilirsin. En azından dijital olarak çizip çizemeyeceğini, bundan keyif alıp alamadığını öğrenmek adına iyi bir başlangıç olur. Sonra baktın iyi gidiyor, kendin para kazanıyorsun, kendin alıyorsun. Daha pahalı olanları. Anneni babanı üzmüyorsun. Sonra diyeceğim şey şu, ama bak en başta söyleyeceğim şeylerden bir tanesi şu, hakikaten dijital çizmek kesinlikle şart değil. Çünkü yaptığın şey birebir aynı, kağıt, kalem. Aslında başlangıç için çok daha güzel, çok daha kullanışlı. Onları kullanmanı tavsiye ederim. Dijital çizerken kullandığımız yeni, neşeli, eğlenceli cihazlardan bir tanesi de mobil cihazlar. Çünkü bunların şöyle eğlencesi var. Plajda da çizebiliyorsun, kafede de çizebiliyorsun, işte bir yere tatile gittin orada da çizebiliyorsun. Sokakta sıkıldın, oturdun bir ağacın altına orada da çizebiliyorsun, parkta, bahçede. O yüzden çok eğlenceli bizim için. Her yerde istediğin zaman istediğin şeyi çizebiliyorsun. Şimdi bunun için de kullandığımız eğlencelilerden bir tanesi iPad Pro'lar. Çünkü iPad Pro'ların normal iPad'lerden farkı şu, kalemi var. Kalemle direkt üzerine çizim yapabiliyorsun ki gayet de iyi, çok da başarılı bunların şeyleri. Gerçek kağıda çiziyor hissi veriyor. Hem teknik olarak hem his olarak öyle bir şey veriyor. Alışma süresi normal o klasik tabletlere göre çok daha kısa. Bunun dışında şununla bile çizim yapabiliyorsun. Bak bu da Samsung'un Note serisinin telefonu.
Yine kalemi var. Biraz daha küçük ekran falan ama kullandığım programlar tamamen aynı olduğu için aslında bunun şeyi de öyle. Dokunma hassasiyeti falan da öyle. Çünkü bu ikisinde de normal tabletlerde de en önemli şeylerden biri şu: dokunma hassasiyeti. Yani sen bir çizgiyi böyle bastırdığında ne kadar kalınlaşıyor. Hani kurşun kalemle işte mürekkeple çizerken falan ne kadar kalınlaşıyor, ne kadar inceliyor. İşte böyle yan çevirip şöyle dokunaraktan gölge atabiliyor musun falan filan. Onları yapabildiğin cihazlar bunlar. Ben bununla Süper Penguin'in kapağını çizdiğim oldu, itiraf ediyorum. Çünkü bir yerde sıkışmıştım. Gayet de oldu. Kimse de fark etmedi. Buradaki profesyonel arkadaşlarım bile fark etmedi. Yani telefonla dergi kapağı çizilebilir durumda artık. Bu da büyük avantaj. Biraz daha zor ama olsun. Şimdi biz uzun süreler çizim yaptığımız için tabii çok büyük olan bu büyük ekranları kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü saatlerce çizim yapıyorsun. Uzun, ya en az 10 saat, 12 saat masa başındasın. Bu küçük tabletlerle tabii sürekli zoom gir, zoom çık bilmem ne falan filan, ufak yerde çizmeye çalış. Birazcık daha zor olabiliyor ama yine de yapılamıyor mu? Gayet yapılabiliyor. Biraz da çizim için kullandığımız programlardan bahsedeceğim. Şimdi biz genelde bu işi en çok kullanılan programlardan bir tanesi Manga Studio. Manga çizmek için yapılmış bir program. Aslında Manga Studio demeyeyim çünkü onun adı değişti yakın zamanda. Clip Studio Paint oldu. Clip Studio Paint. Bu aslında Japonların manga çizmek için kullandığı program. Manga çizmek için kullandığı programın bize faydası şu: çünkü bizim çizdiğimiz şeyle aynı. Bütün kullandığımız malzemeler aynı. Mesela Photoshop'ta da çizebilirsin istiyorsan. Fakat Photoshop fotoğraf dizayn etmek için, fotoğraf manipüle etmek için hazırlanmış bir program olduğu için çizime aslında çok uygun değil. Ama bazı arkadaşlarımız tercih ediyorlar, ama bu çok daha çizime uygun bir program. Çünkü sadece çizim aletleri var içinde, çizim kalemleri var ve çizime yönelik bizim gibi öykü yapanlara, tek karikatür çizenlere yönelik özellikleri var. Bunu size çok şimdi detaylı anlatmayacağım sana. Çünkü hani çok fazla özelliği var. Belki onu başka bir videoda anlatırım, o ayrı. Ama basitçe söylemem gerekirse mesela balonları otomatik çekebiliyor. Kendisi otomatik burada çerçevelerini yapabiliyor. Kurşun kalemini yapıyorsun. Hatta dilersen altına 3 boyutlu tasarımları, mesela daha önce çizdiğin bir tane araba var. Onu 3 boyutlu getirip istediğin açıya getirip üzerinden tekrar çizebiliyorsun, edebiliyorsun falan gibi avantajları var. Kendin tamamen burada renklendirmeni yapabiliyorsun. Dediğim gibi otomatik olarak kendi balonlarını atıyor. Çeşitli balonları var. İşte bağırma, o bu falan filan diye, işte normal konuşma, fısıldama, işte yuvarlak balon, işte bulut balon falan gibi çok farklı formatları var. Onlardan istediklerini çekiyorsun. Balonun kuyruğunu istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. En büyük özelliklerinden bir tanesi de vektörel çizmesi. Çünkü vektörel çizdiği zaman sen bunu istediğin boyuta getirebiliyorsun. Öyle bir avantajı var. Kendi layer'lı sistemi var. Hatta şimdi yeni bu Clip Studio Paint olmasıyla beraber basit bir animasyon sistemi de, bir timeline eklendi. Ondan sonra orada kendin üzerinden basit animasyonlar da yapabiliyorsun. Yani aslında çok kullanışlı ve çok esnek bir program. Bir sürü şey yapabiliyorsun. Ücretli, basit versiyonu var. İşte fiyatlarını bilmiyorum. İnternette bak, işte Clip Studio Paint. Basit versiyonu gayet yeterli bizim çizim yapabilmemiz için. Ama istiyorsan ben her şeyine sahip olmak istiyorum diyorsan biraz daha pahalı versiyonunu alabilirsin. Bir tane de başka bir program daha söyleyeceğim. O da Medibank Paint Pro. Bu tamamen ücretsiz bir program. Bunun olayı da şu. Demin sana anlattığım Manga Studio'nun, yani daha doğrusu Clip Studio Paint'in yaptığı hemen her şeyi yapıyor. Ayrı. O kadar gelişmiş değil ama sadece mesela karikatür çiziyorsan, çizgi roman çiziyorsan gayet yeterli bir program. Çok da iyi bir program. Şöyle bir şey, tamamen ücretsiz. Ücretsiz olmasının nedeni aslında yine bu Japonların bir Medibank diye bir manga paylaşım şeyi var. Dijital dünyası var. Oraya hizmet etmek için yapılmış bir şey. Bu aslında onun bir yan ürünü olarak çıkartılmış. Tam ücretsiz veriliyor. Sen bununla çiz. Oradaki sisteme kendi çizgilerini koy. İster sat, ister sadece okut. Sen istiyorsan oku falan filan diye böyle eğlenceli bir dünya kurmuşlar.
Ama tabii ki sadece oraya hizmet etmiyor bu. Sen istiyorsan istediğin gibi işte Süper Penguin'e de çizim yapabilirsin. Penguin'e de çizim yapabilirsin. İstediğin her yere çizim yapabilirsin. Bunu kullanaraktan. Öyle kilitli bir program değil yani, o anlamda söylüyorum. En güzel avantajlarından bir tanesi de hem Android'de hem de iOS'ta versiyonlarının olması. Çünkü oralarda da mesela Clip Studio'nun Android ve iOS versiyonları yok. Ben mesela kendi köşemi çizerken, Süper Penguin'i çizerken, karikatürlerimi çizerken iPad veya Samsung telefonda, Note telefonu kullanırken Mediabank Paint Pro'yu kullanıyorum. Çok da başarılı. İkisinde de çok iyi çalışıyor. Size tavsiye edebileceğim programlar bunlar. İkisinde de renklendirme yapabiliyorsun. Hem Clip Studio'da hem de bunda. Hem de çizimini yapabiliyorsun. Şimdi sana elimden geldiğince hangi kalemleri kullanarak, hangi programları kullanarak, hangi aletleri, dijital aletleri kullanarak çizim yaptığımızı anlatmaya çalışıyorum. Emin ol, unuttuğum bir takım şeyler vardır. O yüzden kusura bakma, unuttuğum şeyler varsa onları belki çok fazlaysa, azsa aman boş ver der sallarım. Çok fazlaysa ikinci bir video yaparım, artık yapacak bir şey yok. Eğer çizim öğrenmek, birazcık hani karikatür nasıl çizilir, ne yapılır, ne edilir falan filan merak ediyorsan, nasıl kullanılır, böyle işin mutfağından bazı bilgilere sahip olmak istiyorsan mutlaka Süper Penguin kanalını takip etmeyi unutma. Hatta abone olmayı da unutma. Unutma dediğim unutma yani. Hemen şimdi abone ol. Şimdi bak, hemen şurada aşağıdan basıyorsun, abone oluyorsun. Olur mu? Veya videonun sonunda lütfen abone ol, lütfen bize abone ol, bize abone olmayı unutma diye ikinci bir videomuz girecek. Orası gelince tıkla ve abone ol. Abone ol. Abone olsana oğlum. Oğlum abone olsana. Kime diyorum ben? Ama sen boş ver, sen biliyorsun en iyisini. Ne çizsem bugün? Videoyu beğendiysen arkadaşlarınla paylaş lütfen. Bir de hala üye olmadıysan üye olmayı da unutma.